Gelin aşktan bahsedelim. Canım benim. Yani dermişler ki ey Mecnun bu sohbete geldin niye kaçıyorsun? Niye erken gidiyorsun? Bir yerde otururmuş bir grubun içerisinde. O da dermiş ki siz hiç Leyla'dan bahsetmiyorsunuz ki ben burada niye oturayım? Geç Allah'a şükür. Ben hep Leyla'dan bahsettim. Başından beri hep Leyla, Leyla, Leyla diyorum. Ama ben biliyorum ki hep gençsiniz. Hepinizin kanı kaynıyor. Belki şöyle düşündüğünüz anlar oluyor. Tamam, amenna Efendimiz söylediği buysa bu doğrudur. Hep böyle dediniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Yalnız zahirde yaşanan şeyler ne? Yani zahirde de biz birisine bir şekilde onu seviyoruz. Ona siz aşk diyorsunuz da tabii ben aşk demiyorum. Ben ona aşk demiyorum tabii biliyorsunuz ama olsun. Yani şu konuşmam esnasında aşk olarak geçerse onu da aynen öyle alın yani. Bir kere zahirde bir aşk olacağına inanmayan bir arkadaşınızım, kardeşinizim. Yani zahirdeki hal, sevgi, alaka, ilgi, muhabbet bunlar çok yükselirse sevda olur, çok yükselirse kara sevda olur, daha çok yükselirse fırlar dışına çıkar. Bu alemin dışına çıkar. Ondan sonra aşk olur. Ama bu alemin içindeyken onun adına aşk deniyor. Yani bu alemin dışına çıkması lazım. Biz bunu bu alemin dışına çıkartabiliyoruz. Çünkü bu alemin dışına gidip gelmeyi biliyoruz. Aşkımızla. Buna şahit olanlar var mı? Değil mi? Şahitsiniz. Yani Efendinizle beraber gittiğiniz, gezdiğiniz yerleri biliyorsunuz. Ne kadar zamanda gezdiğinizi biliyorsunuz. O zaman mesele yoktur. Evet. Aşkta diyoruz ki karşılık yoktur. Bitti zaten onların aşk dedikleri şey orada bitiyor. Bakın dikkat edin. Hiç zahirde karşılık beklemeden seven birisi gördünüz mü? 3-5 kere çıktığı bir kıza hele uzat da yanağını bir kere ki bu benim en masum şekilde ben söylüyorum. En terbiyeli bir şekilde söylüyorum. Hele uzat da yanağını bir öpeyim demeyeni gördünüz mü hiç? Hani geçenlerde de bir vesile söylemiştim. Bir hanım kızımız tweette bize yazmıştık efendim zahiri aşk olmaz mı? Ben de ona bir sürü şey yazdım. Ondan sonra bir günde bana döndü yazdı ki efendim dedi bu karşımdaki adam bana aşığım diyor. Arkadaşım işte nasıl arkadaş? Ben sana aşığım diyor. Bunun aşık olup olmadığını nasıl anlayacağım? Ben de ona demiştim ki o sırada anlattım size. 3 ay dedim ama 3 ay sürmedi tabii. 3 ay dedim onun hiçbir istediğine evet deme. Tek şart bu dedim. Başka bir şeye gerek yok. 3 ay sonra hala seninle beraberse, bugünkü gibi onun hakkında aynı şeyleri söylüyorsan, hiç mesele yoktur. Vebalini, günahını benim boynuma at, aşıktır de git onunla. Nereye isterse git. Ama bunu kendi vicdanına sorup kendi vicdanın cevap verecek. Beni kandıramaz. 15 gün sonra cevap yazdı. Bana yazdı ki efendim dedi beni terk etti. Biliyordum kızım zaten terk edeceğini dedi. Beni terk etti dedi. Niye terk etti peki dedim efendim sinemaya gidelim dedi. Ben de kabul etmedim. Onun için terk ettim. İşte bugün aşk dediğiniz şey sizin yani. Ben tabii öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ama diyelim ki o sinemayı teklif etseydi o da kabul etmeseydi buna rağmen kalsaydı. Ve hiçbir şey teklif etmeseydi o aşka en yakın hale ulaşacaktı. O temizliğinden, saflığından, berraklığından, onurundan, şerefinden, karakterinden dolayı da Allah onu kendisine çekecekti cezbe. Ya bir mürşid-i kamile gidip bulacaktı, gerçek aşkın ne olduğunu öğretecekti. O belli bir kabiliyeti kazandığı için de çok kolay aşıklardan olacaktı inşallah. Olur. Ama yani karşılık olmayacak beyim. Aşkta karşılık yok. Aşkta terk yoktur. Bir kıza aşık olursun. Zahirden şimdi misal veriyor.
Bir kızı seversin, çok seversin. Diyelim ki o seni sevmez. Ne olacak? Terk mi edeceksin? Yok. Buğz edersin. Uzağa gidersin. Ama terk edemez. Terk edilmez. Terk yoktur işte. Buna da bir misal vereyim. Benim rahmetli babaannem 107 yaşında vefat etti. Yani bu muhacirlik dediğimiz yurdumuz düşman işgaline uğrayınca Ruslar girince Bayburt'a yaklaşınca onlar da memleketini terk etmiş Orta Anadolu'ya doğru. Çorum ve o civara gelmiş yerleşmişler. Tokat, Çorum, Amasya, Yozgat, daha Orta Anadolu'ya sığınmak mecburiyetinde kalmışlar. Orada o birisini tanımış. Bir komşusu varmış. Çok iyi anlaştıkları bir komşu kadın varmış. Belki ondan epey tanıştıktan, epey samimi olduktan sonra ben dedim ki senin kimin var, kimin yok? İşte şunun var, buyun var. Bir de abim var dedi. O nerede dedim. Dedi ki o hapiste. Peki niye hapse girdi deyince uzun hikaye dedi. Bir gün dedim ki anlat ne olursun. Dedi ki o bir kıza aşık oldu. Kız da onun amcasının kızıydı. Yakın. Amcamız bizim çok zengin. Çok zengindi. Zamanında. Geçmişten bahsediyor. 10 sene öncesinden. Yani savaş olmadan önceki yıllardan bahsediyor. O amcasının kızına aşık oldu ama bunu hiçbir zaman ona söyleyememiş. Söyleyemedi veya. Kız da aslında onu hiç düşünmeyen birisiydi. Sevgili olarak, belki bir kardeş olarak seviyordu ama sevgili olarak onu hiç düşünmeyen birisiydi. Gün geliyor ki bunlar her gün görüşüyorlar, her gün oturup konuşuyorlar. Birbirlerine karşı bir alakaları, ilgileri var ama oğlanınkisi çok farklı, kızınkisi çok farklı. İşte askere gitmiş oğlan dönmüş. Dönüşte kızına yine böyle otururken kız buna demiş ki ya çok açlık, çok susuzluk çektik. Allah kader etse de bana zengin birisine gitsem de ömrümün kalan bölümünde hiç olmazsa rahat etsem demiş. Oğlan duyunca bunu bir asker arkadaşı varmış çok zengin. O da o civarda bir yerdeymiş. İkisinin evlenmesini sağlamış. Evlendirmiş ikisi. Sırf kız mutlu olsun diye. Çok seviyor ya. Bakın aşka yakın hali bu. Ve kendisi de onu görmeden duramayacağı için arkadaşına gitmiş, rica etmiş. Demiş ki bana bir iş ver. Yani senin evinde veya sağında solunda bana bir iş verir misin demiş. Kardeşi de, arkadaşı da yani diyelim ki amcasının kızını ona yapmış, büyük iyiliklerini görmüş biz. Tamam demiş, hiç önemli değil, bahçıvanlık yap demiş. Bizim bahçeyi sen şey. Tamam mı? Tamam. Mutluluktan uçuyor. Niye? Her gün kız gelip geçecek, o da onu görecek. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Oh! Ve her gün kız gidip geliyor, o da onu seyrediyor. Arada konuşuyorlar tabii amca çocukları nihayet. Ama bu. Bir gün nasıl oluyorsa ilerleyen zamanda bu karı kocanın arası bozuluyor. Bir gün de bunları kavga ederken görüyor. Bu arkadaşı bu kıza bir tokat atıyor. Hemen oradan koşup gidiyor elinde falçata, işte o hani tarım işleri yapıyorlar ya, ziraat işleri. Onunla bastığı gibi karnını arkadaşını öldürüyor. Bir tokat yüzünden. Ama eminim ki kendisini dövseydi, hastanelik etseydi elini bile kaldırmayacaktı arkadaşım. Ama o kısa vurulan bir tokat onun bağrında nasıl bir yara oluyor, nasıl bir acı hissettiriyor, sonra gidiyor basıyor. Falçatayı öldürüyor. Öldürüyor ve hapse gidiyor. Kız zaten onu seven birisi değildi. O hapise gittikten sonra belki de evlenmiş gitmiş. Çok da önemli değil. Ama o hapiste yatıyordu babaannem de. Dedi ki sizin anlattığınız aşka herhalde bu biraz yakın bir hal derdi. Evet. Aynen öyle. Ben diyorum ki
Eğer o adamın eline ondan sonra hapiste bile olsa bir mürşid ehli değerse onu alır hemen Allah'a ulaştırır. Çünkü orada bir nezafet var, orada bir onur var, orada bir temizlik var aşkta. Sevgi de yani. O sevgi yükselir, aşk olur. Terk yok dedim, ona da bir misal vereceğim. Yani bakın burada terk edemediği gibi başka bir misal daha vereceğim. Bunlar çok önemli iki misalim benim. Bizim aşkımıza tam karşılık gelen bir kısmına ama. Bu da şöyle, benim birlikte hacca gittiğim, çok sevdiğim bir ihvan kardeşim vardı. Abdülkerim Hökerek. Allah rahmet etsin. Çok sevdiğim bir kardeş. Abdurrahim Efendi Hazretleri biz hacca giderken onu çağırdı. Dedi ki bak beyler efendi hacca gidiyor. O da 19. defa vekaleten hacca gidiyor. Yani onu mübarek, güçlü, kuvvetliydi. Çok iyi Arapçası vardı. Zamanında artistlik falan yapmış birisi. 70 yaşında efendimi tanımış. 80 yaşındaydı ben tanıdığım sıra. Belki 80'i de geçmişti ama aslan gibi, dimdik birisi. Ve birilerine vekaleten hacca gidip geliyordu her sene. İşte böyle o da haclarından birini yapıyor efendim hazretleri, ben ona ısmarladı. Dedi ki bak beyler efendiye yardımcı ol dedi. Orada ilk defa gidiyor hac vazifesini 97'de dediğim. Hac vazifesi için gittik işte. Orada sağdan, soldan, şuradan, buradan hep konuştuk. Aşk. Ben anlatıyorum, o dinliyor. Benim anlattığım şekliyle aşkı belki de hayatında ilk defa dinliyordu. Orada çok hoşuna gidiyordu. Çok hoşuna. Derken ben böyle zahir sevginin belli bir noktadan sonra aşka ulaşabileceğini söylediğim zaman dedi ki sana bir şey anlatacağım dedi. O ki aşk dedim. Bak bakayım ki bu senin dediğin gibi bir şey mi? Yalnız dedi Allah rızası için o adam bunu bana ısmarladı. Ben de sana anlatacağım. Sana vasiyet edeceğim. Eğer ben ölürsem dedi. O arada hastalandı zaten orada da. Ben ölürsem ne olursun dedi. Bunu kimseye şey etme. Yani anlat ama eğer becerebilirseniz bunun bir filmini yapın hatta. Çok güzel de bir film olur dedi. Güzel de bir senaryo dedi. Anlat bakalım dedi. Dedi ki biz bu Ayhan Işık'la film çeviriyoruz dedi. Filmin bir sahnesi de affedersiniz bir genel evinin önünde geçiyor dedi. Orada bir kavga sahnesi var. O bizi dövecek ya işte biz onu döveceğiz neyse. Gittik dedi filmi çekmek. Yönetmen de çok iyi arkadaşımız, çok iyi dostumuz dedi. Hep bizi çağırıyor. Zaten sırf biz para alalım diye bize rol bile uydurduğu oluyor diyor. Boyacı oluyoruz, deveci oluyoruz, şunu oluyoruz, bunu oluyoruz. Yani onlar da 3-5 kuruş kazansın diye. İşte böyle bir sahne çekimi için gittik. Fakat yönetmen dedi, benim dikkatimi çekti. Bizden ayrılıyor. Köşede bir kasketli bir adam, boyacı var. Gidiyor. O da kasketi gözlerine kadar gelmiş. Hiç yukarı kaldırmıyor kafasını. Devamlı boyuyor. Efendim, ondan bir şeyler konuşuyorlar. Ondan sonra geliyor bu tarafa. Birkaç kere sordum, hiç bana cevap vermedi. Hatta bir sefer dedim, dedi ki onu söyleyemem ben. Onun sır dedi. Kim olduğunu bana söyle. Nedir bu adam? Nereden tanıyorsun? Bir gün dedi bu yönetmen hasta oldu. Verem oldu ve hastanede son günlerini geçiriyor. Artık doktorlar da ümidini kesmiş. Gittim yanına. Dedi ki gel Abdülkerim dedi. Sana o hikayeyi anlatayım dedi. Ama Allah rızası için. Ben bunu kimseye anlatmıyordum. Çünkü bu film yapmak istiyorum. Ama o bütçenin sahibi hiç olmadım. Bu filmi de anlatsam kimse buna bütçe ayırmaz. Türk filmi sineması olsa vurdu, kırdı, şu bu yani böyle bir aşk filmi kaldıracak durumda değil olsa. Aşk filmi olsa da aşk filmi diye çektikleri salon filmleriydi. Ne aşk filmi? Çocukluğumuzda giderdik biz de seyrederdik. Evet. Şimdi demiş ki bu arkadaş Adanalı. Çok zengin bir pamuk tüccarının oğlu dedi. Okulda, lise yıllarında bir kız aşık olmuş. Kız da önce ona ilgi duymuş, zengin çocuk. Yani konuşmuşlar, şunu yapmışlar, bunu da yapmışlar. Ama belli bir zaman sonra kızın da babası üst derecede bir rütbede. İhtilal olunca bunu Ankara'ya almışlar. 60 ihtilalinden bahsediyor. Ankara'ya almışlar ve ondan sonra da orada kalmış. Oradan da İstanbul'a taşınmışlar.
5 sene müddette bu oğlan bu kızı görememiş. Araya askerliği girmiş, şu girmiş, bu girmiş derken ama kızı çok sevmiş. Kızın sevgisi alakadan öteye değil ama bu çok sevmiş kızı. Belki kara sevda olmuş. Babasının bütün ısrarlarına rağmen askerliği bitince memleketine dönmemiş. Kızı aramaya çıkmış. Çok aramış. Bir taraftan arıyor, bir tarafta da Karaköy'ün meyhanelerinde içki içiyor. Kafayı çekiyor. Taksim'de, Karaköy'de. O sıra orada bol meyhaneler var. Bir gün öyle yine gezerken birden kadını görmüş ama yanında bir erkek var. Bunun için de görünmemiş. Gelmiş bu tarafa, takip etmiş, gelmiş. Bunlar bir yerden içeri girmişler. O girdikleri yerin ne olduğunu bilmiyor. Polisler önünü kesmişler. Arayalım arkadaş içeri gireceksen. Demiş ki bırak kim ne ki? Affedersin demişler bırak gelneler ya. Yapma ya. Kadın içeri girdi. Dikkat edin bak. Orayı yakalayın ama. Bak benim yakaladığım şeyi yıllar önce siz de yakalayın. Sonra diyor gitmiş yine sağda solda içmiş epey bir zaman ama kadını görmeden duramıyor. Ama yani onun kendisini görmesini de istemiyor. Onurlu birisi. Ama görmeden de duramıyor. Ne yapmış? Bir boya sandığı almış. Koca pamuk tüccarının oğlu. Bir boya sandığı almış. Ve 10 senedir burada boya yapıyor demiş orada. Sırf gidip gelirken, çıkarken veya girerken o kadını görmek için. Bir kere de karşısına çıkmamış. Bu sevginin aşka en yakın hali. Bu işte. Şimdi burada normal düşünen bir insana göre, bizim gibi düşünmeyen bir insana göre affedersin, oraya ne söz söyleyeceğini bilirsiniz değil mi? Normal öyle kötü bir kadına birisi aşık olur mu diye. Onun için ben işin oralarına hiç gitmiyorum. Sadece o dereceye gelen bir şey aşka geçebilir. Orada ne olur? Orada diyelim Allah yardım ederse ona ya kendisi cezbe yoluyla çeker ki o çok tehlikelidir. O çok zordur. Mecnun'un gidişi gibi. Dağda taşta ya. Herkes ona deli der. Falan. O ayrı bir şey. Ya da bir mürşidin eline düşerse o sıra mürşid onu hemen çeker. Onu Allah'a ulaştırır. Şimdi gidin bir hoca efendiye bunu anlatın diyelim. Herhangi birisini anlatın. Tarikattan, tasavvuftan nasibi olmayan birisini anlatın. Size ne cevap verir? Bir düşünün. Kafanızdan geçirin. Aynen benim düşündüklerimi düşüneceksiniz aslında. Değil mi? Öyle bir kadına aşıkız. Öyle bir kadını seven insan bile değildir belki diyenler olacaktır. Ben de diyorum ki o adamın hali aşka en yakın olan. Bizim kastı. Terk yok çünkü. Bak bir yönüyle o. Değil mi? Karşılık bekleme yok. Önceki misali verdim. Bunda da var o ama bunun asıl şeyi anlatılış sebebi size terk olmadığını anlatabilmek için anlattım.